Merhabalar, YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nedime mendili yapacağız. Bir diğer adı da gelin mendili olarak geçiyor. Şu an en çok sorulan ürünlerden bir tanesi. Bunu da istiyorum ki hem siz kendiniz yapabilirsiniz hem de satın alabilirsiniz. Ve güzel bir model yapacağız. Bunu düğünlerde kullanabilirsiniz. Halay mendili olarak da gelin hanıma verebilirsiniz. Şimdi bunun için organizer bir tüle ihtiyacımız var. Bu tülün birkaç tane modeli var. Bazıları çok sert bir kumaş, perde gibi çok yumuşak bir kumaş, sık dokumalı ve yine bazıları da çok geniş dokumalı. Şu an bende bulunan bu şekilde oldukça sıkı, yumuşak ve elinizde dökümlü duruyor. Bundan şimdi birçok şey çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda bohçalarınızı da hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda birkaç tane bohça süsleyeceğiz sizlerle. Trend modelleri size aktarmış olacağım. Bunlar en çok sorulan ve şu an gelin kızlarımızın gelip en çok yapmak istediği şeylerden kaynaklı size birkaç koleksiyon sunmak istiyorum. Şimdi 1 metre aldığınız zaman en boyu oldukça fazla bir tül. Size çok küçük bir kısmı aslında yeterli olacak. Kesim payını bırakmak isterseniz 35 santim ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde tülün kenarına 35 santim ayarlıyorum ve buradan bir işaret bırakıyorum. Evet. Geri kalan tülü de farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Bohça süsleyebilirsiniz. Bohçalar için çiçek yapabilirsiniz. Şimdi en boyu bahsetmiş olduğum gibi 2 metreye yakın. Oldukça fazla bir tülümüz var. Şimdi bize sadece ihtiyacımız olan 30 santimlik bir bölüm. Bunun için bir yuvarlak kullanabilirsiniz. Bir tencere kapağı kullanabilirsiniz. Herhangi bir supla kullanabilirsiniz. Ne kadar büyüklükte yapmak isterseniz şöyle bir yuvarlak bırakıyorum ben. Bu şekilde kesiyorum. Yani yuvarlak çizimi yapmanız için zorlanmanıza hiç gerek yok. Bu şekilde bir yuvarlaktan yardım alabilirsiniz. Buradan tülün yuvarlak kısmını kesiyorum. Evet, şu an bir tane yuvarlağımız var. Birkaç kat tülü üst üste koyarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Bir tane yuvarlak yapmak isterseniz bu şekilde bir adet kesebilir ve tek kerede birçok yuvarlak kesmek isterseniz 30 santimlik kenar kısmı aldıktan sonra bunu katlayın bu şekilde. Üzerine bırakıyorum ağır bir parça ve kesilme işlemine başlıyorum. Alttaki tülü kaydırmamanız gerekiyor düzgün bir yuvarlak kesebilmek için. Evet. Yuvarlaklarımız hazır. Şimdi tek bir işlemle bir sürü yuvarlağımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir kez kesmiştik 9. Şimdi bunları isterseniz farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Diğer işlemimize başlayabiliriz.
Bu şekilde lazer bir gülümüz var. Şöyle yakından göstereyim. Çok tatlış ve gelinlere de yakışır. Aralarında tekrar tüller var. Bunu farklı amaçlarla da kullanabiliyorsunuz. Elbiselerinize dikebiliyorsunuz. Tül olan her bölgede kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kesiyorum. Tül kısımlarını kullanmayacağım. Bu şekilde ayırıyorum. Diğer malzememiz de bir inci. Bunu yine düğün konseptlerinizde kullanabilirsiniz. Burayı alıyorum. Bu benim sondaki boncuğum olacak. O yüzden buradan kesiyorum. Güllerimiz ve boncuklarımız. Tülümüzü alıyoruz. Tülümüzün etrafına ben genelde çalışmalarımda hep tek sayı kullanırım.
mendillerimiz bitti. Bunu halay çekerken de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda eğer isterseniz gelin çiçeği olarak da kullanabilir. Arkadaşlarınıza düğünde hediye edebilirsiniz. Şu şekilde birleştirip alt kısmından bir sap kısmı yaptıktan sonra çok güzel bir gelin çiçeği elde edebilirsiniz. Ve sürprizli bir gelin çiçeği olur. Bunu da düğünde arkadaşlarınıza dağıtarak herkese evlenmesi için teşvik edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur diyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çok sevin, çok sevilin. Hoşça kalın.